bir alt kültür grubu var ama aynı zamanda şiddet de var. Aslında eğitimci olarak da benim asıl odaklandığım kısımda bu. Buna ne bu gençleri yani sebep gençler oluyor. neden buna eğilim Sizce gösteriyorlar? neden hocam? Tespitiniz nedir? Aslında şiddete eğilimi olan risk altındaki çocuk ve gençlerin risk faktörleri var. Bireysel risk faktörleri bunlar. Ailesel ya da çevresel, toplumsal, sosyal risk faktörleri var. Bireysel risk faktörleri örneğin işte doğum sırası cinsiyet ve mesela risk faktörlerinin erkek çocuklarda daha yüksek bir risk faktörü. Şiddete eğilimli olmak. Çünkü bağlanma ile ilgili vesaire ile ilgili başka tür sorunlarda yine onlar daha fazla sorun yaşayan cinsiyet türü oluyorlar. Bunun dışında ailesel sorunlar ve ailesinde işte doğru iletişim kurulamayan, anne baba etkili ebeveynliğe sahip olmamış olan çocuklar da aynı şekilde ailesel risk faktörü altında. Sosyal risk faktörü de yani burada kısa sürede en etkili belki de verebileceğiniz mesaj bir tanesi. Akran reddi yaşayan çocuklar aslında. Akran reddi. Evet. Kabul görmüyor akranları içinde. Evet. Bir diğeri mesela içinde bulunduğu sosyoekonomik toplumun işte bu okul olur en yakınında, mahalle olur. Kültürün içerisinde madde kullanımı ya da işte farklı davranış sorunlarının bulunduğu bir çevrede olması da yine bir sosyal risk faktörü. Şimdi burada akran reddinin neden üzerinde duruyorum. Bu tür sosyal, bireysel ve ailevi risk faktörleri olduğu kadar destekleyici faktörler de var. Bireysel, sosyal ve ailevi. Bireysel destekleyici faktörlerin başında zeka, problem çözme yeteneği gibi özellikler geliyor. Ailevi özelliklerin içerisinde de yine etkili ebeveyn iletişimi kuralları, sınırları olan aile ortamı gibi özellikler. Hani olumlu aileden destekleyici aile tutumu geliyor, demokratik ebeveynlik geliyor. Ancak sosyal yine ve çevresel destekleyici faktörlerin başında da bence sayılması gereken en önemli özellik akran kabulü. Adolesan dönemde yani ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde ergen ben merkezciliğinin en yoğun yaşandığı dönemdir ve bir gruba ait olma, kendini değerli hissetme, o kimliğin parçası olduğuna ilişkin iletişim halinde olma ihtiyacı çok yüksektir ve bunu işte akran desteğiyle alırlar. Size çok ilginç bir araştırmadan bahsedeceğim. Şimdi bu tarz alt gruplar adı alt ama artık eskiden olduğu gibi işte sadece belirli bir sosyoekonomik gruba ait ailelerin çocuklarında ve gençlerimizde görülen özellikler çok artık. Genel. Neden? Çünkü sosyal medya aracılığıyla iletişim kanalları çok fazla daha etkili. 2016'da yapılan bir araştırma idi sanıyorum. Sokak çocuklarıyla yapılan bir araştırma. Bu araştırmada beni çok etkilemişti. Bu konuyla nasıl ilişkili olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi o çocukların anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ilgili yapılan bir araştırmaydı. Orada bu çocuklar bununla nasıl başa çıkabiliyorlar? Nedeni her şeyden önce neden anksiyete ve depresyon yaşıyor sokak çocukları, fiziksel bütün olumsuzlukların yanı sıra aile desteği, anne babanın olumlu rol model olamaması gibi faktörler birinci sırada. Ancak bütün sokak çocukları çok olumsuz bir tabloyla yetişkinliğini tamamlamıyor. Buradan olumlu örnekler de çıkıyor ve onlarla yapılan çalışmalarda nasıl bu depresyon düzeyiyle başa çıktıkları inceleniyor ve biraz önce neden akran desteği dedim. Akran desteği ile kendilerini daha olumlu bir ruh haline kavuşturduklarını söylüyorlar. Bu böyle çok önemli. hissediyorlar. Bakın sokak çocuklarında bile akran desteği ya da akran reddi bu kadar etkiliyken diğer çocuklarda da aynı şekilde etkili olabileceğini unutmamamız lazım. Anladım. Ve işte burada gençlerin destekleyici ortamlarda bulunmasının önemini. Siz koskoca bir üniversitede dekansınız. Gençlerde bu eğilimi görüyor musunuz mesela üniversitede? Ve çözüm, teklifiniz nedir? Ne yapmak lazım? Biraz önce risk faktörlerinden bahsetmiştim. Akademik başarı risk faktörlerini indiren bireysel faktörlerden birisi. Yani çocuk ve gençler dersleriyle, okullarıyla daha fazla haşır neşir olduklarında, daha ilgili olduklarında bu tarz risk faktörlerinden de biraz daha arınmış hale geliyorlar. Ama gençler aslında dijital zorbalık denilen bir kavram da var ve çocuklardan işte üniversite gençliğine kadar her bir birey bunun kurbanı olabiliyor. Çünkü akran zorbalığı kavramı
günümüzde gerçekten. Bunun sıkıntı. parayla, pulla, varlıkla, zenginlikle, fakirlikle bir alakası yok. Yok. Yok yani bu Kesinlikle. her kesimden, her gence, her çocuğa ulaşabilecek bir şey. Biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Bu etkileşim isteği, ilgi çekici olma isteği çocuk ve gençlerde küçük yaşlardan itibaren sosyal medya araçlarıyla aslında birazcık destekleniyor. Aileler de bu konuda belirli sınırlamalar getirmedikleri takdirde, tabii ben yasaklamadan bahsetmiyorum ama destekleyici bir sınırlama, sınırları belirli bir özgürlükten bahsediyorum. Yani öyle olduğu zaman zaten çocuklar ve gençler kendilerini daha emniyette ve özgür hissederler. O zaman biraz daha kontrol şart. Kontrol ve aynı Yani zamanda... kontrol illa baskı anlamına gelmiyor Değil, herhalde. asla. Öyle değil mi? Tam tersi, hatta baskı. Şimdi bu çocuklar belki inceler. Şimdi bir de şundan çok kısaca bahsedeceğim. Bahsedeyim, Bugün İrfan Bey'e İncel gideyim. olur, yarın başka bir grup olur. Bu grupların üyeler için cazibe haline gelmesinin sebepleri araştırılmalı. Çocukların yaşam enerjilerini boşaltabilecekleri, gençlerimizin yaşam enerjilerini boşaltabilecekleri okul ortamları, eğitsel ve sosyal işte çalışmaların yürütüldüğü okul ortamlarına ihtiyaç var. Özellikle okullarda da rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin önleyici, müdahale edici programlarla bu risk altındaki çocukları tespit edip, çocuklar çünkü işin uzmanları tarafından hemen anlaşılabilir, okullarda tespit edilip bir aşama çocuk ve ergen psikiyatrisine yönlendirilerek desteklenebilir. Anladım. Çözümler bu şekilde